Quentin Tarantino'nun Death Proof'unu ilk olarak tiyatroda Robert Rodriguez'in Planet Terror filmiyle birlikte çift uzun metrajlı olarak gösterime girmesi sırasında izlemiştim. Rose McGowan'ın makineli tüfek ayağıyla zombilerle savaşan baş belası bir striptizci imajıyla ikincisine tamamen hayran olmayı bekliyordum. O zaman beni sevindiren terör gezegeni değil de ölüm kanıtı olduğunda yaşadığım şaşkınlığı bir düşünün. Bu, sürmeyen ve süremeyecek türden bir duyguydu ve bunun tek nedeni, o zamandan bu yana her iki yönetmen hakkında son derece sorunlu bazı açıklamaların ortaya çıkması değildi. Kabul ediyorum, klasik Grindhouse filmlerine saygı duruşu niteliğindeki ve diğerlerinin haklı olarak sinir bozucu bulabileceği bazı sinematik süslemelerden hala keyif alıyorum. Bazılarının kasıtlı olarak hasar görmüş görünen filmi ve eksik makaraları neden rahatsız edici bulduğunu anlamak zor değil, çünkü bu tür temel malzemeler Tarantino'nun bolca sahip olduğu kaynaklar olmadan çalışılmasından kaynaklanıyordu. Filmin birçok sahte fragmanını kesinlikle ya seveceksiniz ya da nefret edeceksiniz, Machete ve Hobo with a Shotgun gibi bazıları gerçek filmlere dönüştürülmüştü. Ancak Eli Roth'un Şükran Günü'nün ve özellikle SS'nin Kurt Adam kadınlarının genişletilmemesine ben bile minnettarım. Nicolas Cage'in o küçük sahte sakalıyla en dengesiz hali, Fu Manchu çok komikti, ancak kültürel ödenek ve gerçek Nazilerin hükümeti ele geçirmesi arasında, fragmanın başlaması için geçen 2 dakikadan sonra komik olmazdı. Gerçek filme geldiğinizde hala beğenilecek çok şey var. Death Proof'ta Tarantino, tüm diyalogların her karaktere göre titizlikle uyarlandığı, en dikkatli şekilde ayarlanmış olay örgüsünü oluşturuyor. Eski bir film dublörü olan cani dublör Michael Austin, Teksas'ta takip ettiği ilk 3 kadının, Shena durumunda Teksas, Arlene için Brooklyn veya vakada daha belirsiz bir şey olup olmadığı, bölgelere göre derinden şekillenen farklı kişilikleri var. Julia'nın, temel slasher kurallarından herhangi birini biliyorsanız, kaderleri oldukça açıktır. Shena, Arlene ve Julia'nın birlikte yola çıktıklarında yaptıkları ilk şeylerden biri, kimsede ot olup olmadığını sormaktır. Bu bir tehlike işareti değilse, Arlene gerçek seksten vazgeçse bile bir erkekle ateşli ve ağırlaştığından bahsediyor. Ayrıca Julia'nın kız arkadaşlarına karşı düzenli olarak kurnaz davranması ve Austin çevresindeki çeşitli reklam panolarında yer alan bir DJ olarak yerel şöhret statüsünden fazlasıyla gurur duyması nedeniyle birbirlerinden pek hoşlanmıyorlar. Julia, bir adama kucak dansı yapması için Arlene'i radyoya bile ayarlar. Yani seks, uyuşturucu ve sevimsizlik, bunların hepsi onlar için kıyamet anlamına geliyor ve elbette, Mickey arabasıyla kasıtlı olarak onlara çarpıp hepsini öldürdükten sonra hepsi yok oluyor ve arabası akrobasi gösterileri için yapıldığından ve dolayısıyla, ölüm geçirmez, olduğundan, yalnızca minimum yaralanmalara maruz kalıyor. 14 ay sonra Lübnan, Tennessee'de Mickey'in dikkatini çekecek bir sonraki kadınlar çok farklı. Abernethy, Kim ve Zo sadece filmde çalışmıyorlar, asla ot içmiyorlar veya sabit erkek arkadaşlarla sıkı bir şekilde eşleşiyorlar ya da sahip oldukları herhangi bir aşk ilgisiyle PG'yi koruyorlar. Zo ve Kim aynı zamanda vites kafaları ve ekranda gördüğüm en inanılmaz gösterilerden birine yol açan, ufuk noktasından 1970 model bir Dodge Challenger'ı sürme arzuları. Nasıl tarif edilir? Zo, Kim ve Abernethy, Kim arabayı sürerken Zoe'nin arabanın kaputunda oturduğu Geminin Direği adlı bir oyun oynamaya karar verirler. Bu, Zoe'nin canını dişine takarken Mickey'in onları takip etmeyi ve arabalarına çarpmayı seçtiği zamandır. Hiçbir CGI'nın dahil olmadığı yüksek hızlı bir kovalamaca sırasında Bel'in aslında arabanın kaputunda olması değil, kadınların da böyle tepki vermesi. Güçlüler, akıllılar ve yetenekliler ama aynı zamanda bu durumda herkesin vereceği şekilde tepki veriyorlar. Çığlık atıp ağlıyorlar, Zo açıkça kime korktuğunu söylüyor. Bu üçü sadece hayatta kalmakla kalmıyor, aynı zamanda Mickey'in izini sürüyor ve ellerinden geleni yapıyorlar. Mickey vurmayı başarırlar, onu pipoyla döverler ve takip ettikleri bir başka kovalamacanın ardından onu hemen yolun dışına atarlar. Daha sonra onu arabasından çekip sırayla dövüyorlar, Abernethy ise öldürücü darbeyi vuruyor. Sadece kendilerini kurtarmakla kalmayıp başkalarının intikamını da alabileceklerini kanıtlayan bir grup kadının zaferinin tadını çıkararak tiyatrodan ayrıldım. Duygusal ve fiziksel olarak güçlüydüler, attıkları her yumruk, Mickey'i deviren güçlü bir güç olarak tasvir ediliyordu. Ancak adrenalin etkisi geçince, o zamanlar bile beni rahatsız eden şeyler hala vardı. Ve Methu'nun ardından Tarantino'nun Weinstein'ın davranışına olanak sağladığını itiraf etmesi durumu daha da kötüleştirdi. Death Proof, Quentin Tarantino'nun en dikkatle kurgulanmış filmlerinden biri olmasının yanı sıra,
aynı zamanda onun en büyüleyici filmlerinden biri. Planet Terror ve diğer filmleriyle aynı karakterlerin çoğunu paylaşıyor ve hayranların tanıyacağı pek çok geri dönüş var. Death Proof aynı zamanda Tarantino'nun en fetişist filmlerinden biridir. Bir arabanın ön panelindeki bir kadın ayağının çekimiyle başlar ve kadınların hem kendisi hem de Mike tarafından cinselleştirildiği ve fetişleştirildiği birçok başka örnekle başlar. Kadınların kendilerine gelince, dinamikleri Cool Girls'ün erkek versiyonu gibi geliyor, özellikle ikinci grup için. Aslında 4 tane var ama Lee ana aksiyonun dışında kaldı. Güçlendirme çabalarına rağmen onu Death Proof'un birçok toksik unsurunun simgesi haline getiren nedenler. Death Proof, Quentin Tarantino'nun en dikkatle kurgulanmış filmlerinden biri olmasının yanı sıra, aynı zamanda onun en büyüleyici filmlerinden biri. Lee başından beri öne çıkıyor. Aktris olan, seks yapmaktan bahseden ve amigo kız kostümü giyen tek kişi o. Diğerleri arabayı alıp onları doğrudan Mike'ın nişangahına yönlendirecek bir dönüş yaparken o da geride kaldı. Abernethy, Kim ve Zoe ile takılacak kadar havalı olduğunu kanıtlama çabalarının bir parçası olarak, arabanın sahibi Jasper'a bir porno film üzerinde çalıştıklarını söylemeye karar verdiğinden, arabayı test sürüşüne çıkarmalarına izin verildi. Lee'yi onunla yalnız bırakır. Lee bu düzenleme yapılırken uyuyor ve arkadaşlarının yola çıktığını görmek için tam zamanında uyanıyor. Bu onu son görüşümüz, son cümlesi ise, kadınların hiçbir koşulda böyle davranacağını hayal etmek zor. Erkek, kardeş kuralı hakkında çok şey yapıldı ve yazıldı ama bir de kız yasası var, ilki çoğunlukla utançtan kaçınma etrafında dönerken, ikincisi genellikle hayatta kalmakla ilgilidir. Kadınların başka bir kadını oldukça sapık görünen bir adamla bırakacaklarını hayal bile edemiyorum ve bu, o dönemde filmle ilgili bir Rolling Stone röportajında Rose McGowan ve Rosario Dawson'ın ilk itiraz ettiği şeylerden biriydi. Quentin Tarantino'nun kadınlara zarar veren bir araba hakkında bir hikaye yazıp yönetmesi oldukça, geriye dönüp bakıldığında, eski ilham perisi ve işbirlikçisi Uma Thurman'ın, yalnızca birkaç yıl önce yaptığı Kill Bill setinde bu şekilde yaralandığı göz önüne alındığında, gerçeküstü bir durum. Death Proof, yönetmenin kadınların Mike'tan ölümcül intikamlarını almasını sağlayarak Tarantino'yu serbest bırakarak kendini aklama girişimi gibi geliyor. Geriye dönüp baktığımızda, onun, Weinstein'ın ve diğer güçlü erkeklerin, mağdur ettikleri ve güçsüz olduğuna inandıkları kadınlar tarafından alaşağı edildiği geleceğe dair tüyler ürpertici derecede doğru bir tahmin gibi geliyor. Ve eğer bunun gibi adamlar sorumlu tutulmaya devam ederse, en azından sonu Death Proof'un hala takdir edebileceğim bir tarafı.